Kur'an'da recm ayeti var mıdır? Kur'an'da zina suçuyla alakalı Nur suresinin 2. ayeti ve Nisa suresinin 15 ve 16. ayetleri vardır. Bu ayetlerde Nisa suresi 15-16. ayetlerde 15. ayette işte lezbiyenlikle alakalı bir cezai düzenleme vardır. 16. ayette homoseksüellikle alakalı bir cezai düzenleme vardır. Zina ile alakalı düzenleme Nur suresi 2. ayettedir. Orada herhangi bir evli ve bekar ayrımı yapılmaksızın 100 değnek ciltle sınırlı bir teşhir cezasının cilde vurulacak, celde cilde vurulan darbe demektir. Yani kanatmayan, karartmayan, kırmayan ve bir grubun şahit olduğu bir ortamda uygulanması istenen 100 değnekli bir cezadan söz eder. Recim, kitap mukaddese nispet edilen bir cezadır. Arapların bunu uyguladığına dair bilgiler var. Hatta Hazreti Peygamber'in de uyguladığına dair rivayetler var ki ben bu rivayetlerin Kur'an'a aykırı olduğu için Peygamberimiz tarafından uygulanmış olacağına ihtimal vermiyorum. Eğer uygulanmışsa bile Kur'an'ın zina ile alakalı cezai hükümleri içeren ayetleri gelmeden önce uygulanmıştır. Kaldı ki o uygulandığı ifade edilen, rivayet edilen Maiz ve Hamidiye diye bir iki olaydan söz ediliyor. O olayda da izaha muhtaç pek çok nokta vardır. Biz İslam kültüründe kitaplarda recim yani taşla öldürme cezasından söz ediliyor olsa da bu Kur'an'a aykırı bir ceza olarak görülmek durumundadır. Aslında recim kovmak demektir. Zina yapanların böyle hani toplumdan soyutlanması, teşhir edilmesi ve uzaklaştırılması noktasında recmi böyle kovma anlamında, dışlama anlamında alırsak bunda bir sakınca yok. Ama bunu ölüm cezası olarak algılamak son derece yanlıştır. Çünkü ölüm cezası öldürmenin karşılığıdır. Zinada bir öldürme söz konusu olmadığı için cezası ölüm olmaz. Kaldı ki mesela Hazreti Peygamber'in hanımlarına yönelik Ahzab suresi 30. ayette içinizden kim açık bir fuhuş yaparsa ona ceza 2 kat verilir diyor. Şimdi mesela eğer recim yani zinanın cezası taşla öldürülmekse bir kadının ikinci defa öldürülmesi anlaşılabilir bir şey değil. Böyle bir şey olmaz. Hatta cariyeler evlendikten sonra zina yaparlarsa onlara diğer hürlere verilen cezanın yarısı uygulanır der Nisa suresi 25. ayette. Orada da recmin yani taşla öldürmenin yarısından söz edilemez. Ama cezayı 100 değnek olarak kabul edersek 2 katının 200 değnek, yarısının da 50 değnek olduğunu söyleriz. Böylece recmi bu kültürün bir kavramı olarak kabul etsek de bunu taşla öldürmek diye izah etmeyi Kur'an'ın suç ve ceza dengesine aykırı bir kabul olduğunu rahatlıkla söyleyebilir. Merak ettiğiniz dini soruları yorumlar bölümüne yazın, uzmanlarına soralım.